Coca-Cola, karıştığı birçok skandala rağmen dünyanın 200'den fazla ülkesinde tüketilmeye devam eden dünyanın en popüler markalarından biridir. Şu anda bir imparatorluğa dönüşen bu şirket, Amerika'da yaşayan eczacı John Pemberton tarafından 1886'da kuruldu. Pemberton'ın amacı kendini rahatlatacak bir içecek elde etmekti. Bunu istemesinin altında yatan neden, kendisinin Amerikan İç Savaşı'nda albay olarak hizmet ederken yaralanmasıydı. Yaralarını ve psikolojisini yatıştırmak için kimya ve eczacılık yeteneklerini kullanarak bir içecek elde etmeye çalışıyordu. Fakat bu elde ettiği yeni şurup umduğundan çok daha farklıydı. İlk çıkış noktasının amacı bile formülünün neden gizli olduğunun en önemli kanıtı değil mi? Günümüzde bu formülün bir kısmı bizden gizleniyor gibi gözükse de, formülün bilinen kısmının bile ne derece zehirli olduğunu şişenin arkasını çevirince görebiliyoruz. 1886'da bardağı 5 centten satışa sunulan bu içeceğin insan vücuduna ve doğaya verdiği zararlar saymakla bitmiyor. Coca-Cola'nın başarı hikayesinde birçok dönüm noktası olduğunu biliyoruz. Ancak bunlardan biri oldukça önemli. Hatta kritik bir ismi işaret ediyor. Asa Gregg Kendall. Bu adam Coca-Cola'nın tam anlamıyla her yerde bilinir olmasını sağlayan isim diyebiliriz. Peki bunu nasıl yaptı? Öncelikle ürünün herkes tarafından rağbet görmesi için eşantiyonlar verip kampanyalar düzenleyerek bir talep patlaması oluşturmayı başardı. Kendi tasarladıkları ürünlerle sadece tek kullanımlık şişeleriyle veya içecekleriyle değil, insanların evlerinin her köşesinde yer almaya başladılar. Ayrıca özellikle okulların önünde çok sayıda basit Coca-Cola standları açarak öncelikle çocukların bu içecekten etkilenmesini ve onlar için ciddi bir tüketim ürününe dönüşmesini sağladı. Yani Coca-Cola için çocukların denkleme dahil olması her şeyi baştan sona değiştirdi. Pazarlama stratejisi de tamam. Artık yavaş yavaş çevreyle ilgili tarafa doğru geçebiliriz. Coca-Cola her yıl 110 milyardan fazla tek kullanımlı plastik şişeyi piyasaya sürüyor. Bu hamlesiyle de dünyadaki iklim krizinin en büyük paydaşlarından biri haline geliyor. Kurulduğundan bu yana çok sayıda çevreci etkinliğe sponsor olmaktan asla geri durmayan şirket, bahsedilen tüm bu sorunların en büyük nedenleri arasında gösterilen plastik şişeleri üretmekten hiç vazgeçmiyor. Bunların üretimi sırasında salınan sera gazlarının atmosferi etkisini konuşmaya gerek bile yok. Ancak bir Coca-Cola sponsorluğu diğerlerinin çok ötesinde bir ironi içeriyor. 27. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda dünyanın çeşitli noktalarından onlarca farklı aktivist özel konuşmalar yaptı. Peki bu etkinliğin ana sponsoru sizce kimdir? Tabii ki Coca-Cola. Bu arada bu meselede birçok ülkenin oldukça yoğun bir çifte standart tavrı olduğunu söylemeliyiz. İngiltere, COP26 konferansı için fosil yakıt şirketlerini sponsor olarak kabul etmedi. Ama Coca-Cola'ya tam anlamıyla büyük bir kıyak geçerek şirketin COP27'yi desteklemesinde bir sorun çıkartmadı. Yani onlara göre Coca-Cola söz konusu olduğunda herhangi bir çevre sorunu görünür olmuyor diyebiliriz. İngiltere'nin çevre konusunda sorunsuz kabul ettiği ve yüzlerce alt markaya sahip olan Coca-Cola her bir saniyede binlerce tek kullanımlık plastik şişe satıyor. Üstelik tek kullanımlık şişelerin sadece %7'sinde geri dönüştürülmüş plastikler kullanılıyor. Geri kalan %93, yani yılda neredeyse 100 milyar şişe okyanuslara, karaya, havaya, kısacası tüm çevremize çöp olarak geri dönüyor ve kirliliğin de artmasına bizzat neden oluyor. Günde 1,9 milyar tek kullanımlık şişe satışı yapan firma, okyanusları çöplüğe çevirerek kuşların bile midesinden Coca-Cola şişesi ve kola çıkmasına neden oldu. Maalesef, dünyanın birçok büyük şirketi, dünyayı fazlasıyla kirletiyor.